Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, tarifimiz için 1 çay bardağı sütümü dahil ettim, ılık sütümü, ve yarım çay bardağı sıvı yağımı dahil ettim. Yine 1 çay bardağı suyumu aldım. 1 çay bardağı yoğurdumu da dahil ettim ve bir tane yumurtamı dahil ederek çırpıyorum. Evet, kafi derecede çırptık. Yumurta tamamıyla karıştı. Şimdi unumu peyderpey alıyorum. Evet, bir miktar unumdan aldım. 2 paket kabartma tozumu da dahil ediyorum bu aşamada. Evet. Aşamaları önemli tabii. Şimdi bir miktar daha un dahil ediyorum. Ve bu noktada da 1 çay kaşığı tuzumu dahil ettim. Hamurumu oluşturmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzelce yoğurduk. 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar hamuruma. Ama burada şu noktayı da belirtmek istiyorum. Ola ki yoğurdunuz sulu ise sulu bölümünden mümkün mertebe almayın. Eğer ki alırsanız 5 su bardağından fazla un gideceğini de bilin isterim. Evet, şimdi kafi derecede yoğurduğum tezgah alacağım. Evet, tezgahıma bir miktar un serptim. Hamurumu tezgahıma aldım. Bir miktar da üzerine un serpeceğim. Şimdi hamurumu bölüyorum. Yani 8'e böldüm. Evet. Bezemi oluşturuyorum. Ben bu şekilde yapıyorum bezelerimi. Herkesin kendince bir tekniği var. Evet. Evet, ilk bezemden açmaya başlıyorum. Bir miktar tezgahıma un aldım, bezemi aldım. Onun üzerine de bir miktar un aldım. Unla açıyoruz arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet, hamurumuz, bezemiz büyümeye başladı. Bezemiz alabildiğine, açılabildiğine açacağız. Ve tüm yufkalarımızı bu şekilde açıp, açılabildiği kadar açıp kenara alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bezemizi de açtık ve
oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağımızdan sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Evet, her tarafına oda sıcaklığında erimiş tereyağımızı sürdük. Şimdi diğer bezemizi, açtığımız bezemizi üzerine koyuyoruz. Hamurumuzu koyduk. Evet, ikinci katı oluşturduk. Şimdi onun da üzerine aynı şekilde oda sıcaklığında erittiğimiz tereyağımızdan sürüyoruz. Her tarafına sürüyoruz arkadaşlar. Evet, dördüncüsünü de koyduk. Her araya oda sıcaklığında erimiş tereyağından koyuyoruz. Evet. Dördüncüyü de koymuştuk. Buraya da oda sıcaklığında erimiş tereyağından sürüyoruz arkadaşlar. Evet, yağladık. Bir ucundan ortaya doğru katladık. Tekrar bu bölüme de tereyağı sürüyoruz arkadaşlar. Oda sıcaklığında erimiş tereyağından sürüyoruz. Ve diğer ucu da üstüne getiriyoruz. Köşe uçlarını çekiştirerek, hamurumuz çok güzel çekiştirerek ucuca getirebiliriz. Yani dikdörtgen şeklini verebiliriz. Evet, tekrar buralara da, bu kısma da oda sıcaklığında eritilmiş tereyağımızdan sürüyoruz. Evet, onu da katladık. Evet, bu şekilde diğer yufkalarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, tabağımıza bir miktar un serptik. Hazırladığımız parçayı, dörtlü grubu üzerine koyduk. Üzerine kapatıp kenara alacağız. Tereyağı donuncaya kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlenirken biz iç malzememizi hazırlıyoruz. Bu arada 300 gram kıymamı tavama aldım, ateşe koydum. Evet arkadaşlar, kıymanın yağını çektik, suyunu çektik. Şimdi bir miktar yağ ekliyoruz. Bir soğanımız vardı, onu da doğradık. Bu aşamada onu da dahil ettik. Yarım kilo pırasam vardı, onu da doğradım. Şimdi bu aşamada da onu dahil ettim. Yanmaması adına güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Evet, kısık ateşte değil, yüksek ateşte kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, bir çorba kaşığı tatlı toz biber dahil ettim. Karabiber dahil ediyoruz. Ölçü size bağlı. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı dahil edebilirsiniz karabiberi. Ve bir tatlı kaşığı da tuz dahil edeceğim. Evet. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da dahil ettik. Evet, kafi derecede kavurduk. Şimdi ateşten alalım. Evet arkadaşlar, ilk hamurumuzdan başlıyoruz. Açacağız, tezgaha alıyoruz. Tezgaha bir miktar un serptik.
Üzerine de bir miktar un aldık. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Çevire çevire açıyoruz. Evet arkadaşlar, dikdörtgen şeklinde açtık. Şimdi sıvı yağla her tarafını yağlıyoruz. Evet, her tarafı yağladıktan sonra şöyle bir şerit halinde kesiyoruz. Diklemesine 2 çizgi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar keselim. Kareler oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, 4 parmak genişliğinde kesiyoruz ama büyüklük oranı sizin zevkinize kalmış. Ve şimdi iç harcımızdan ortalarına koyuyoruz. Ortalarına değil, pardon, bir kenarlarına koyuyoruz. Şöyle bir kenardan bir miktar koyuyoruz. Şahane bir börek. Deneyin, memnun kalacaksınız. Evet, bu şekilde sarıyoruz. Tüm hamurlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Zaten 2 parça vardı, dörtlü. İkisini de bu şekilde hazırlıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. İç malzemesi olarak da istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben bunu her türlü yaptım. Patatesli yaptım. Ispanaklı yaptım. Sade pırasalı, sade kıymalı. Her türlüsü çok güzel, emin olun. Gönül rahatlığıyla her türlü iç kullanabilirsiniz. Evet, hepsini tepsimize sıraladık. Şimdi üzerine sıvı yağla yağlıyoruz arkadaşlar. Sıvı yağ süreceğiz üzerine ama bu arada bu işleme başlamadan önce fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Çünkü önceden ısıtılmış 180 derecede pişireceğiz. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi altı üstü enfes pişti. Şöyle bir açacağım. Bakın içine. Muhteşem güzel oldu. Evet, yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.